Tekrardan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok hafif, lezzetli, pratik bir tarif vermek istiyorum. Evde az bir lahananız varsa mutlaka deneyin. Yıkadığım küçük bir parça lahanam var. İnce olacak şekilde doğruyorum. Lahana dolması yaparken artan kısımlarıyla da bu tarifi yapabilirsiniz. Gerçekten hem pratik hem de lezzetli bir tarif oluyor. Evet, doğradığım lahanaları geniş bir kabın içine alıyorum. Dört adet yumurtayı ayrı bir kaba kırarak alalım. Bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yapalım yumurta ve lahanaya. Yumurtaları hızlı bir şekilde bir çırpıcı yardımıyla karıştıralım. Evet, çırpılmış yumurtayı lahananın üzerine alalım. Ve güzelce her tarafına gelecek şekilde yumurta ve lahanayı karıştıralım. Evet, lahanalı harcımız artık hazır. Fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisine dökerek eşit bir şekilde tepsiye yayalım. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. En son lahananın kenarlarını da düzeltelim düzgün bir şekil olması için. Önceden ısıttığımız 170 dereceli fanlı fırında 30-35 dakika pişirmeye bırakalım kontrollü bir şekilde. Arası için 2 adet kabağım var. Rendeledim. Büyük bir tavanın içine alarak yüksek ateşte sulandırmadan zeytinyağı ile kavurmayı bırakalım. Yeteri kadar kavrulan kabaklarına tuz ilavesi yapalım. Altını kapatarak soğutmayı bırakalım. Evet, geniş bir kabın içine alarak soğuması için kenarda bekletiyorum. Evet, lahanam pişti. Hemen fırından çıkartıyorum. Evet, ters çevirerek bir fırın kağıdı yardımıyla soğutmaya bırakalım. Hızlı bir şekilde diğer fırın kağıdını üzerinden alalım. Dilerseniz tekrardan ters çevirebilirsiniz. Evet, soğuttuğumuz iç harca 2 yemek kaşığı dolusu yoğurt ekledim. Biraz rendelenmiş sarımsak, bir avuçta iri kırılmış ceviz kırıyorum elimle. Evet, tüm malzemeyi karıştıralım. Lahananın üzerine hazırladığımız iç harcı yayalım. Her tarafına gelecek şekilde bir kaşık yardımıyla yaymaya devam edelim.
Evet, lahanayı rulo şekilde saralım. Kağıda tekrardan sararak kenarlarını da kapatalım. Hava almayacak şekilde buzdolabında dinlenmeye bırakalım. Dinlenen lahana böreğimizi dilimleyerek servise hazırlayabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi rulo börek şeklinde hem hafif hem de lezzetli bir tarif oldu. Dilimleri servis tabağına alarak ikramı hazırlıyorum. Evet, yakından tekrardan sizlere göstermek istiyorum. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.